Şu anda bilincinizin gözlerinizin hemen arkasında kafatasınızın içinde bulunduğunu hissediyorsunuz. Peki neden? Beynin içinde beni tanımlayan bir bölge yok. Bilincin oturduğu bir koltuk, gözlerin arkasında bekleyen küçük bir gözlemci ya da düşüncelerinizi izleyen görünmez bir pilot bulunmuyor. Daha da tuhafı şu, beyninize doğru türden yanlış bilgi verirsek kendini plastik bir ele sahipmiş gibi hissedebilir. Sanal bir bedenin sizin bedeniniz olduğuna inanabilirsiniz. Hatta bilincinizin fiziksel bedeninizden ayrılıp odanın başka bir noktasına taşındığını hissedebilirsiniz. Fakat burada çok kritik bir ayrım var. Bedenin dışında olduğunuzu hissetmek ile bedenin dışında gerçekten var olmak aynı şey değildir. Bir uçuş simülatöründe düşüyormuş gibi hissetmeniz odanın gerçekten aşağı doğru hareket ettiğini göstermez. His gerçektir fakat hissin yorumu yanlış olabilir. Bu videoda bilinç beden olmadan var olabilir mi sorusuna basit bir evet ya da hayır cevabı vermeyeceğiz. Önce sorunun içinde gizlenmiş 3 ayrı problemi ayıracağız. Birincisi, bilinç dış dünyadan gelen duyuları olmadan çalışabilir mi? İkincisi, bilinç biyolojik bedenin geri kalanından bağımsız çalışabilir mi? Üçüncüsü ve en zor olanı, bilinç işleyen hiçbir beyin kalmadığında da devam edebilir mi? Bu üç sorunun cevapları aynı değildir. Bilinç en temel anlamıyla herhangi bir şeyin size belirli bir şekilde görünmesi veya hissettirmesidir. Kırmızıyı görmek, diş ağrısı çekmek, bir melodiyi duymak, kaygılanmak ya da yalnızca karanlığın farkında olmak. Bunların tamamında içeriden yaşanan bir deneyim vardır. Fakat bilinç ile benlik aynı şey değildir. Bir bebeğin ağrı deneyimi olabilir ama kendisi hakkında ayrıntılı bir yaşam öyküsü yoktur. Bir hayvan çevresinin farkında olabilir. Ancak ben kimim diye düşünmeyebilir. Derin meditasyonda ya da bazı nörolojik durumlarda güçlü bir benlik duygusu azalır. Buna rağmen tamamen ortadan kalkmayabilir. Dolayısıyla şu 4 şeyi ayırmalıyız. Uyanıklık sistemin aktif olup olmadığı, farkındalık herhangi bir deneyimin bulunup bulunmadığı, benlik deneyimin bana ait özel hissedilmesi. Kişisel kimlik ise geçmişimiz, anılarımız, karakterimiz ve süreklilik duygumuzdur. Bir bilgisayar benzetmesi kullanalım. Elektriğin açık olması uyanıklığa benzer. Ekranda bir görüntü bulunması farkındalığa benzer. Kullanıcı hesabı benliğe benzer. Hesabın dosyaları, geçmişi ve ayarları ise kişisel kimliğe benzer. Elektriğin bulunması mutlaka ekranda anlamlı bir içerik olduğu anlamına gelmez. Ekranın açık olması da belirli bir kullanıcının oturum açtığını göstermez. Bu ayrım ölümden sonra bilinç tartışmasında hayati önem taşır. Çünkü bir tür deneyim devam ediyor mu sorusu ile ben anılarımla ve kişiliğimle devam ediyor muyum sorusu aynı değildir. Panpsişizm doğru olsa ve doğanın en temel bileşenlerinde çok ilkel deneyimsel özellikler bulunsa bile bundan sizin kişisel benliğinizin ölümden sonra süreceği sonucu çıkmaz. Bir sistemin uyanık görünmesi bilinçli olduğunu kesin olarak gösterir mi? Bir deneyimin bulunması geçmiş anılarınızla aynı kişi olarak devam ettiğinizi gösterir mi? Doğru cevap ikisi de hayır. Uyanıklık, farkındalık ve kişisel kimlik birbirleriyle ilişkili olsa da özdeş değildir. Felsefede bilincin doğası için fizikselcilik, dualizm, nötrmonizm ve panpsişizm gibi farklı ontolojik seçenekler bulunur. Fakat bunların hiçbiri yalnızca bir kelime tanımıyla doğrulanmamıştır. Gündelik sezgimiz bedeni bir araç gibi görmeye yatkındır. Sanki gerçek ben içeride oturuyor, gözleri kamera, kulakları mikrofon, elleri de kumanda kolu olarak kullanıyormuş gibi. Fakat beynin yaptığı iş yalnızca dış dünyadan görüntü ve ses almak değildir. Beyniniz her an kalbinizden, akciğerlerinizden, bağırsaklarınızdan, kaslarınızdan, eklem ve iç kulağınızdan veri toplar. Kalp atımınız, solunumunuz, kan basıncınız ve vücudunuzun uzaydaki konumu benlik deneyiminizin sessiz altyapısını oluşturur. Bu iç sinyalleri algılama sürecine interosepsiyon denir. Interosepsiyon bedenin gösterge panelidir. Açlık, susuzluk, nefes darlığı, bulantı, çarpıntı ve iç gerginlik gibi durumları bu sistem üzerinden hissedersiniz. Duygu dediğimiz şey de yalnızca kafatası içinde gerçekleşen soyut bir hesap değildir. Korku, tehdit değerlendirmesi, kalp atımındaki değişiklik, kasların gerilmesi, solunumun hızlanması ve bu değişikliklerin beyin tarafından yorumlanmasıyla biçimlenir. Bu nedenle beden zihinle yalnızca veri sağlayan bir çevre birimi olmayabilir. Bilinçli benliğin bazı yönlerinin doğrudan kurucu parçası olmaktadır. Bir girdabın sudan bağımsız olup olmadığını sorun. Girdap suyun içine yerleştirilmiş ayrı bir nesne değildir. Suyun belirli biçimde örgütlenmesidir. Suyu çektiğinizde girdap başka bir yere geçmez. Girdabı oluşturan düzen sona erer. Fizikselci yaklaşım bilinci buna benzetir.
Bilinç beynin içinde saklanan bir madde değil, beyin beden sisteminin gerçekleştirdiği örgütlü bir süreçtir. Fakat bu benzetme henüz bir kanıt olmamıştır. Yalnızca bir modeldir. Bedenin ve iç bedensel sinyallerin benlik duygusunu, duyguları, öz konumu ve çevreyle etkileşimi güçlü biçimde etkilediği konusunda geniş empirik destek vardır. Buradan beden bilincin bütün açıklamasıdır sonucu çıkmaz. Bir sürecin hangi koşullara bağlı olduğunu göstermek, neden öznel deneyimin üretildiğini açıklamakla aynı şey değildir. Şimdi güçlü görünen bir karşı örnek düşünelim. Rüyalar. Rüyada koşabilir, düşebilir, dokunabilir, konuşabilir ve korkabilirsiniz. O sırada fiziksel bedeniniz yatakta büyük ölçüde hareketsizdir. Öyleyse bilinç bedene ihtiyaç duymuyor gibi görünmez mi? Bu deney dış dünyadan sürekli bilgi almadan bilinçli bir dünya kurulabildiğini gösterir. Fakat beynin yokluğunda bilinç oluştuğunu göstermez. REM uykusunda kas tonusu büyük ölçüde baskılanırken beyin sapı, talamus, görsel alanlar, duygusal ağlar ve diğer beyin sistemleri çalışmaya devam eder. Rüya sırasında çevreden gelen bilgiler azalır ancak beyin kapanmaz. Tam tersine içsel bir dünya üretmek üzere farklı bir çalışma düzenine geçer. Rüya görüp görmediğimizi ve rüyanın bazı içeriklerini beyin etkinliğindeki örüntülerden belirli ölçülerde öngörmek mümkündür. Bu nedenle bedensiz bilinç değil, çevrim dışı dünya modelleme örneğidir. Bir oyun konsolunun internet bağlantısını keserseniz kayıtlı bir oyunu çalıştırmaya devam edebilir. Bu oyunun donanım olmadan çalıştığını göstermez. Yalnızca dış sunucudan sürekli veri almadan çalışabildiğini gösterir. Aynı ayrım lucid yani farkındalıklı rüyalar için de geçerlidir. Lucid rüyada kişi rüya gördüğünü fark edebilir ve kimi zaman kararlarını yönlendirebilir. Bu durum beyin etkinliğinde ölçülebilir değişikliklerle birlikte ortaya çıkmaktadır. Beden dışı deneyim yaşayan biri kendisini tavanın yakınında hissedebilir. Aşağıda kendi bedenini gördüğünü, odada serbestçe dolaştığını ya da görüş noktasının kafatasından ayrıldığını anlatabilir. Deneyimi yaşayan kişi açısından bu son derece gerçektir. Bilimsel açıklama bu deneyimi küçümsemek değildir. Tam tersine şu soruyu sormaktır. Beyin neredeyim sorusunu nasıl hesaplıyor? Normalde görsel perspektifiniz iç kulağınızdan gelen denge bilgisi, kas ve eklem konumlarınız, dokunma sinyalleri ve iç beden duyumlarınız aynı cevabı verir. Ben buradayım. Bu veri akışları çeliştiğinde beyin beden haritası yeniden kurulur. Temporoparietal bileşki adı verilen bölge, görsel perspektif ile bedensel konum bilgisinin birleştirilmesinde önemli rol oynar. Epileptik etkinlik, nörolojik hasar, deneysel duysal uyumsuzluk veya doğrudan sinirsel uyarım, kişinin öz konumunu bedeninden ayrılmış gibi hissetmesine yol açabilir. Uyanık beyin cerrahisi sırasında belirli bölgelere uygulanan uyarımın tekrarlanabilir biçimde beden dışı deneyim oluşturduğu vakalar da bildirilmiştir. Bu gözlem iki şekilde yorumlanmalıdır. Birinci yorum, beyin normalde bedenden bağımsız bir bilinci bedenin içine sabitler, sistem bozulunca bilinç serbest kalır. İkinci yorum, öz konum duygusunu beyin üretir. Sistem bozulunca hatalı fakat ikna edici bir konum modeli oluşturur. Bilimsel açıdan ikinci yorum daha az ek varsayım gerektirir. Çünkü mekanizmayı değiştirdiğimizde deneyim de öngörülebilir biçimde değişmektedir. Fakat burada da sınırı koruyalım. Bir beden dışı deneyime nörolojik mekanizma bulmak, kişinin yaşadığı duygusal veya varoluşsal etkinin değersiz olduğu anlamına gelmez. Yalnızca deneyimin bilincin fiziksel olarak bedenden ayrıldığını, tek başına kanıtlamadığını gösterir. Şimdi terazinin diğer kefesine bakalım. Bilincin beyinden bağımsız olduğunu savunan bir görüşün açıklaması gereken büyük bir veri yığını vardır. Beyindeki belirli değişiklikler bilinçli deneyimi düzenli ve tekrarlanabilir biçimde değiştirir. Anestezik ilaçların dozunu arttırdığınızda algı, hafıza, çevreyle bağlantı ve sonunda bilinçli yanıt verme kapasitesi değişir. Propofol gibi maddeler beynin tamamını basitçe kapatmaz. Geniş ölçekli iletişim, talamo-kortikal bağlantılar ve özellikle bölgeler arası bilgi aktarımı bozulur. İlacın etkisi azaldığında bu düzen yeniden kurulabilir ve bilinç geri gelir. Bu durum bir radyo benzetmesiyle iki farklı şekilde açıklanmıştır. Radyo bozulursa müzik kesilir ama yayın dışarıda devam eder. Bu beynin bilinci alan bir cihaz olduğu görüşülür. Fakat aynı benzetme tersine de çalışır. Bir piyanonun tuşlarına müdahale ettiğinizde çıkan ses değişir. Bunun nedeni piyano dışında üretilen görünmez bir melodinin bulunması değil, müziğin çalınmasını sağlayan fiziksel düzenin değişmesidir. İki benzetme de düşünülebilir. Hangisinin doğru olduğunu belirleyen şey ayırt edici deney olacaktır. Eğer beyin yalnızca alıcıysa alıcının tamamen sustuğu durumda bilincin varlığını bağımsız olarak gösterecek bir bilgi kanalı bulmalıyız. Örneğin kişi normal duyularla erişemeyeceği rastgele seçilmiş bilgileri işleyen beyin etkinliği bulunmadığı doğrulanmış bir dönemde güvenilir ve tekrarlanabilir biçimde edinmelidir.
Bu koşulları karşılayan yerleşik bir kanıt bulunmamıştır. Bilincin seviyesi ve içeriği anestezi, beyin hasarı, nöbetler, uyku ve nöromodülasyonla sistematik biçimde değişmektedir. Erişilebilir bütün insan bilinci örnekleri çalışan sinir sistemiyle güçlü biçimde ilişkilidir. Fakat burada korelasyon tek başına metafizik özdeşlik kanıtı olmamaktadır. Beyin etkinliği ile bilinç arasındaki bağı görmek, bilinç beyin etkinliğinden başka hiçbir şey değildir önermesini mantıksal olarak tamamlamaz. Burada kolayca ters yönde bir hata yapabiliriz. Bir insan hareket etmiyor ve sorulara cevap vermiyorsa bilincin bulunmadığını düşünebiliriz. Fakat bilinç ile davranış da aynı şey değildir. 2024 yılında yayımlanan çok merkezli bir araştırmada ağır beyin hasarı nedeniyle dışarıdan komutlara yanıt vermeyen 241 kişinin yaklaşık 1/4'inde fMRI veya EEG üzerinden komut takip etmeyle uyumlu beyin etkinliği tespit edildi. Başka bir deyişle bazı hastalar bedenleriyle cevap veremiyor fakat istenen zihinsel görevi yerine getiriyor görünüyordu. Bu duruma bilişsel motor ayrışma denir. Bu bulgu olağanüstü önemlidir ama sıklıkla yanlış yorumlanır. Bu hastaların bilinci bedenden ayrılmamıştır. Beyinleri hala çalışmaktadır. Sorun içerideki bilişsel süreç ile dışarıdaki hareket arasında bağlantı kurulamamasıdır. Bir bilgisayarın ekranı kırıldığında içerideki işlem devam edebilir. Ekranın karanlık olması işlemcinin kapalı olduğunu kanıtlamaz. Fakat işlemcinin çalışması da yazılımın bilgisayardan ayrılıp başka bir yerde var olduğunu göstermez. Bu örnek bize iki ders verir. Birincisi, bilinci yalnızca dış davranıştan ölçmek güvenilir değildir. İkincisi, gizli bilinç bulmak, beyinden bağımsız bilinç bulmak değildir. Bilinç tek ve bölünmez görünür. Aynı anda iki ayrı ben olduğunuzu hissetmezsiniz. Peki beynin iki yarım küresini bağlayan corpus callosum kesildiğinde ne olur? Klasik deneylerde bir yarım küreye ulaşan bilgi diğerine aktarılmadığında kişi bir eliyle doğru nesneyi seçebilir. Fakat neden seçtiğini sözel olarak açıklayamayabilir. Bu bulgular tek beden içinde iki bağımsız bilinç ortaya çıktığı şeklinde popülerleştirilmiştir. Ancak güncel değerlendirme daha temkinlidir. Kallozotomi, algı ve dikkat sistemlerinin bütünleşmesini ciddi biçimde bozar. Fakat davranışsal birlik tamamen kaybolmaz. Bazı eylem denetimi süreçleri ortak kalır. Araştırmacılar hala bunun iki bilinç mi, iki algı akışı taşıyan tek bir özne mi, yoksa ölçüm yöntemlerinin sınırlılığı mı olduğu konusunda anlaşmış değildir. Bilincin birliği için beynin hangi tür bağlantılarının zorunlu olduğu kesinleşmemiştir. Fakat bölünmüş beyin deneylerinden bilinç bir bedenden çıkabilir sonucu elde edilmez. Bu çalışmalar en fazla bilincin bütünlüğünün sinirsel bilgi paylaşımının örgütlenmesine bağlı olduğunu göstermektedir. Bir şirket düşünün, iki departman iletişim hattını keserse farklı kararlar üretebilir. Bu çalışanların şirket binasından ayrıldığı anlamına gelmez. Kurumsal birliğin iletişim yapısına bağlı olduğunu gösterir. Bu noktada bilim, bilincin nasıl oluştuğunu henüz çözememiştir. Bilincin beyne sıkı biçimde bağlı olduğunu gösteren güçlü kanıtlarımız var. Fakat hangi sinirsel düzenin neden öznel deneyim oluşturduğuna ilişkin ortak kabul görmüş tek bir kuramımız yok. Burada iki önemli yaklaşımı ele alabiliriz. Küresel nöronal çalışma alan kuramı. Bir bilginin geniş beyin ağlarına yayınlandığında bilinçli erişime girdiğini savunur. Bir tiyatro sahnesindeki spot ışığı gibi. Bir içerik sahneye çıktığında hafıza, karar verme, dil ve eylem sistemleri tarafından ortaklaşa kullanılabilir. İkincisi ise bütünleşik bilgi kuramı. Bilinç için sistemin yalnızca bilgi taşımasının değil, bu bilginin parçalanamayacak biçimde bütünleşmesinin önemli olduğunu ileri sürer. 2025'te yayınlanan büyük ölçekli, ön kayıtlı ve karşıt kuram savunucularının birlikte tasarladığı deneyde 256 katılımcı fMRI, MEC ve kafa içi EEG yöntemleriyle incelendi. Sonuçlar her iki kuramın bazı tahminleriyle uyumluydu. Ancak her ikisinin temel bazı öngörüleri de zorlandı. Ne küresel çalışma alanı ne de bütünleşik bilgi kuramı açık bir zafer kazandı. Şimdi en güçlü ve en hassas kanıt adayına geliyoruz. Yakın ölüm deneyimleri. Kalbi duran bazı insanlar yoğun huzur, ışık, tünel, yaşamın gözden geçirilmesi, bedenden ayrılma ya da ölmüş yakınlarla karşılaşma deneyimleri bildirir. Bu anlatıları iki uçta değerlendirmek hatalıdır. Bir uç bunların tamamı saçmalıktır der. Diğer uç bu deneyimler ölüm sonrası yaşam kanıtlandı der. Bilimsel yaklaşım üçüncü bir yol izler. Deneyimi ciddiye alır, zamanlamayı ve mekanizmayı test eder. Fakat verinin söylemediği sonucu eklemez. Aware 2 çalışması, hastane içi kalp durması yaşayan 567 vakayı izledi. 53 kişi hastaneden sağ çıktı ve 28'i ayrıntılı görüşmeye katılabildi. Bunların 11'i kalp durması çevresinde anı ve algılar bildirdi. 6'sı ölümün hatırlanan aşkın deneyimi kategorisine giren anlatılar sundu. Bazı hastalarda kalp masajı sırasında bilinçle uyumlu olabilecek EEG örüntüleri yeniden görüldü. Ancak gizlenmiş görsel hedefi kimse doğru tanımlayamadı.
28 kişiden biri işitsel uyarını belirleyebildi. Kalp durması beynin aynı anda ve geri döndürülemez biçimde tamamen öldüğü anlamına gelmemektedir. Kalp masajı belirli miktarda kan akışı sağlayabilir. Beyin etkinliği dalgalanabilir, deneyimin kalp durmasından önce mi, canlandırma sırasında mı, yoksa bilincin geri dönüşü esnasında mı oluştuğunu belirlemek son derece güçtür. Dahası tıbbi anlatımdaki kalp durması ile nörolojik kriterlerle doğrulanmış beyin ölümü aynı durum değildir. Beyin ölümü değerlendirilmesi, geri döndürülemez ağır beyin hasarı, bilinç belirtisinin yokluğu, beyin sapı reflekslerinin yokluğu ve kendiliğinden solunumun bulunmaması gibi sıkı koşullar gerektirir. Yakın ölüm deneyimleri gerçek deneyimlerdir. Yaşam anlayışını değiştirebilir. Fakat mevcut veriler bilincin geri döndürülemez beyin ölümünden sonra sürdüğünü göstermemektedir. Kalp durmasından kurtulanların küçük bir bölümü görüşmeye katılabildiği için örneklem seçilimi, hafıza yeniden yapılanması ve deneyimin kesin zamanının bilinmemesi önemli sınırlamalardır. Çalışmalar arasında yöntem farklılıkları da toplu sonuç çıkarmayı güçleştirir. Artık soruyu doğru biçimde sorabiliriz. Bilinç beden olmadan var olabilir mi? 3 temel seçenek var. Birinci tez fizikselcilik. Bilinç belirli fiziksel sistemlerin gerçekleştirdiği bir süreçtir. Beyin beden düzeni geri döndürülemez biçimde sona erdiğinde kişisel bilinç de sona erer. Bu görüşün gücü beyin müdahaleleriyle deneyim arasındaki olağanüstü düzenli ilişkiyi açıklamasıdır. Zorluğu ise öznel deneyimin neden var olduğunu eksiksiz biçimde açıklayamamış olmasıdır. İkinci tez dualizm ve alıcı model. Bilinç fiziksel beyinden farklıdır. Beyin bilinci üretmek yerine ona aracılık eder. Onu sınırlar veya fiziksel dünyaya bağlar. Bu görüş bilincin öznel niteliğini temel alabilir. Fakat en büyük sorunu etkileşimdir. Fiziksel olmayan bilinç beyinle nasıl etkileşir? Beyin bozulduğunda neden kişilik, hafıza ve algı bu kadar sistematik biçimde bozulur? Ve beyin yokken bilinci hangi bağımsız ölçümle tespit edeceğiz? Üçüncü tez panpsikizm veya nötrmonizm. Bilinç tamamen sonradan ortaya çıkan bir özellik değildir. Gerçekliğin temel yapısında zihinsel ya da protozihinsel bir boyut bulunabilir. Bu yaklaşım cansız maddeden deneyim nasıl çıkar sorusunu farklı biçimde kurar. Fakat o da birleşme problemiyle karşılaşır. Çok basit deneyimsel parçalar nasıl tek ve birleşik bir insan bilincine dönüşür? Ayrıca evrensel bir bilinç özelliği sizin anılarınızın ve kişisel kimliğinizin ölümden sonra korunacağını göstermez. Bilim ilke olarak hiçbir gözlemlenebilir fark oluşturmayan bir iddiayı doğrudan sınayamaz. Fakat bir bilinç fiziksel dünyaya ilişki kuruyor, bilgi ediniyor, hatıra oluşturuyor veya bedene geri döndüğünde doğrulanabilir bilgi aktarıyorsa artık gözlemlenebilir sonuçlar üretir. Ve bu sonuçlar test edilebilir. Beyin bilinci üreten bir jeneratör olmasa da daha geniş bir bilinç alanını süzen bir filtre de olabilir. Bunu test etmek için ne gerekir? İşleyen beyin etkinliğinin bulunmadığı bağımsız biçimde doğrulanmış bir zaman aralığında kişinin normal duyularla erişemeyeceği rastgele bilgileri edinmesi. Bu bilginin önceden kayıt altına alınmış kör protokollerle tekrarlanması ve alternatif açıklamaların dışlanması gerekir. Şu anda böyle bir kanıt yoktur. Ve işte videonun başındaki düğüm burada çözülüyor. Bilincinizin bedeninizden ayrıldığını hissedebilmeniz, beden haritanızın değişebildiğini gösterir. Rüyada bir dünya oluşturabilmeniz, beynin dış duyusal akışı olmadan deneyim üretebildiğini gösterir. Tepkisizken zihinsel görev yapabilmeniz, davranış ile bilincin ayrılabileceğini gösterir. Yakın ölüm deneyimini yaşamanız, yaşam ile ölüm arasındaki geçişte insan beyninin ve deneyiminin sandığımızdan daha karmaşık olduğunu gösterir. Ama bunların hiçbiri çalışan hiçbir sinir sistemi bulunmadan kişisel bilincin sürdüğünü göstermez. Bildiğimiz insan bilinci beyin ve beden süreçlerine derinden bağlıdır. Fakat bu süreçlerin neden öznel deneyim oluşturduğu henüz çözülememiştir. Bu nedenle sorun hala metafizik ve felsefi bir boyut taşımaktadır. Beyin ve beden olmadan kişisel bilincin devam ettiğine dair güvenilir bir kanıtımız yok. Fakat bilincin neden var olduğunu açıklayan tamamlanmış bir kuramımız da yok. Belirsizlik her iddianın eşit derecede güçlü olduğu anlamına gelmez. Kanıtın bizi bugün getirdiği yer burasıdır. Ve buradan sonraki büyük soru artık ruh bedenden çıkıyor mu değildir. Asıl soru fiziksel sistem hangi koşullarda bilgi işlemeyi bırakıp bir şeyler hissetmeye başlar. Bilmediğimiz şey bildiğimizi geçersiz kılmaz. Bilincin bedensiz olup olmadığını sınamak için tek bir ayrım yeterlidir. Bağımlılık ile özdeşlik aynı şey değildir. Bir gökkuşağı güneş ışığına, su damlalarına ve gözlem geometrisine bağlıdır. Fakat gökkuşağı bu parçalardan herhangi biriyle özdeş değildir. Belirli koşulların birlikte oluşturduğu bir olgudur. Bilinç de beyin ve bedene bağımlı bir süreç olabilir. Fakat tek bir nörona, tek bir bölgeye ya da tek bir kimyasala indirgenemeyebilir.
Bunun tersi de doğrudur. Bir olgunun tek bir parçaya indirgenememesi onun fiziksel olmadığı anlamına da gelmez. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.